Merhaba sevgili arkadaşlar, Benim Akla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz rengarenk göz kalıplarının yapımını anlatmaya çalışacağım. Ben böyle farklı renklerde hazırladım. İstediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz. Gerçekten her rengiyle çok şık, çok güzel bir model. Bu yazın favorisi diyebilirim. Şimdi şöyle göz kılıflarımızı bir inceleyelim. Bir tanesini alalım. Bakın öncelikle bu dip kısımlardan başlıyoruz. İki parça ayrı parça yapıp daha sonra birleştirip üst kısmını örüyoruz. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Daha sonrasında göz kısımlarını şu arka kısmındaki bu göz saplarının gireceği kısmı örüyoruz. Büyük göz kısmını örüyoruz. Daha sonra siyah kısmını işlemelerimizi yapıyoruz ve sonlandırıyoruz ve bağcık kısmımızı da örüyoruz. Böyle bir aparatımız var. Bu aparatımız bakın bu şekilde açılıp kapanabiliyor. Bunu tam buraya geçirdim ve bir kordon hazırlayarak bunu buraya takmış oldum. Bu kordonu eğer hani daha uzun yapmak isterseniz, boyundan aşağıya yapmak isterseniz o şekilde olur arkadaşlar. Yapılırken anlatıyorum nasıl yapılması gerektiğini. Şimdi kullanımını bakalım. Şöyle çıt çıtlarımızı açalım. Bakın arka kısmından da açıyorum. Ben bu şekilde dikilebilir çıt çıt kullandım. İsterseniz geçmeli çıt çıtlar var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Şimdi gözlüklerimizi şöyle takalım. İyice bunu buraya yerleştiriyoruz. Bakın tam giriyor gözlüklerimiz. Hani tam oluyor. Kesinlikle küçük olma ihtimali yok. Evet, daha sonrasında bakın bu arka kısmını açıyorum. Gözlüğümü kapatıyorum. Ve buradaki çıt çıtımızı da kapatıyorum. Tamam, gelmedi galiba. Bir bakayım. Evet. Tamamdır. Evet, bu şekilde gözlük kılıflarımız bu şekilde arkadaşlar. Gayet şık, güzel gözlük kılıflarımız oldu. Böyle yazın özellikle tatil yörelerinde böyle rengarenk takıp kullanabileceğiniz çok şık gözlükler. Kullanmış olduğum ipliklerim koton iplikler kullandım. 330 metrelik bir koton iplik kullandım. İstediğiniz ipliklerle yapabilirsiniz. Açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Buradan maalesef marka belirtemiyoruz. O yüzden açıklama kısmına okuyun. Orada mutlaka yazıyorum hangi ipliği kullandığımı. İpliğime uygun da 2 milimlik bir tığ kullandım. Malzemelerim bu şekilde. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınıza da destek olursanız çok sevinirim. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar gözlük kılıfımızın yapımından başlıyoruz. Öncelikle elimizdeki gözlüklerimizin bu camlarını ölçerek başlamamız gerekiyor. Şimdi bakın şu anda 5,5 santimlik bu öndekinin 5,5 santimlik bir genişliği var. Geniş kenarı. Diğerinde şöyle ölçeceğim. Diğeri de yine aynı şekilde. Evet, diğeri de yine 5,5 santimlik bir çerçeve genişliğim var. Bazı güneş gözlükleri mesela bu güneş gözlüğünün kenar kısımları ince. Bazıları daha kalın olabiliyor. İşte bu camları daha büyük olabiliyor. Yani güneş gözlükleri çeşit çeşit. Şimdi ben kendi gözlüğüme göre yani bu gözlüğe göre sayı vereceğim size. Sizler bu modeli öğrendikten sonra kendi gözlüğünüzün santimine göre bunu büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Hani nasıl yapmanız gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Nasıl büyüteceğiz, nasıl küçülteceğiz. Şimdi ben dediğim gibi kendi gözlük kılıfıma göre ölçü vereceğim. Yani o yüzden sizler de elinizdeki gözlüklerinizin camını o şekilde ölçerseniz büyük veya küçük olmamış olur. Şimdi 10 sık iğne ile zincirle başlayacağım. 10 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi ben 10 tane zincir çektim ama eğer sizin gözlük camınız daha genişse işte 6, 7 santim gibi ise buradaki zincir sayınızı 11, 12, 13 olarak artırmanız gerekiyor. Bu tam benim gözlüğüme yani bu az önce ölçmüş olduğum gözlüğümün genişliğine göre tam bir ölçüdür arkadaşlar. Şöyle bakın her defasında da sizlerle yine 10 tane zincirimin kaç santim olduğunu paylaşayım. Şöyle 4 santimlik bir ölçüsü var 10 zincirin. Şimdi bunun üzerine kullanmış olduğum tığı
Açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Tığ değil, pardon arkadaşlar, ipi. Bu ipin 320 metrelik bir ip. Bunu açıklama kısmına ekliyorum. Videolarda maalesef hani marka reklam olduğu için söyleyemiyoruz. Onun için açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakarak sizler de aynı ipi kullanabilirsiniz veya elinizde hangi ipler varsa ona göre yapabilirsiniz. Evet, şimdi bakın şöyle 10 tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki şu zincirime 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1, 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi her birine birer tane sık iğne yaparak 7 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi burada eğer hani daha fazla zincir çektiyseniz şu baştaki 2 tane aynı zincire yapmış olduğumuz sık iğne değişmiyor. Yani gidişat hiçbir şekilde değişmiyor. Sadece sayılar değişiyor arkadaşlar. Sondakini de 3 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3. Evet. Sondakini 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi buradaki her bir zincirimin karşısına birer tane sık iğne yapacağım. Bakın direkt geliyorum. Bunun karşısındaki ilmeğime bir tane sık iğne yaptım. 1. Burada 7 tane sık iğnemiz vardı. 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 7 tane sık iğnemi yaptım. Bu başta da yine 2 tane sık iğne yapmıştık. Hemen onların karşısında bir tane sık iğne yapıyorum ve buradaki sık iğne sayım da 3'e çıkmış oluyor. Şimdi bir tane parça bir ip alacağız ve buraya işaretleyici takacağız. Evet, şöyle farklı renkteki bir ipi aldım. Bakın bu şekilde yapıyorum. Şöyle göz görünmedi. Evet, böyle yapıyorum. Bu yukarı gittikçe aynı yerde bir yukarı bir aşağıya hani yerleri ayırt etmek için bunu kullanacağız bu ipi. Evet. Şimdi bir üst sıraya çıkıyoruz. Burada birleştirme yapmayacağız. Üst sıraya çıkıyoruz. Hemen yandaki ilmeğime bakın. Hemen yanındaki ilmeğime 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 aynı yere ve 2. Yanındakine de yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Zaten burada hani 2 tane altta sık iğne yapmıştık. Yine bunu devam ettiriyoruz. 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi devam ediyoruz. 2 tane yapmış olduğum, ikişer tane yapmış olduğum sık iğneleri saymadım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, yine 7 tane sık iğne yaptım. Şimdi bu sondaki 3 tane aynı yere yapmış olduğumuz sık iğnelerin üzerine ikişer tane sık iğne yapacağım. Bakın. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Birinci aynı yere 2 sık iğne yapmam. İkinci ilmeğime ikişer sık iğne yaptım. Ve üçüncü ilmeğime de yine 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi devam ediyoruz yine. Her birine tek tek yapıyorum. 2, evet, bu başlamış olduğumuz noktaya geldim. Burada 9 tane sık iğnem oldu. Bakın buradaki ilmeğimi direkt bu tarafa geçiriyorum. Şimdi artık bakıyorum. Şimdi hemen yandaki ilmeğime
2 tane sık iğne yapacağım. 1, 2 sık iğne yapıyorum. Ve her birine birer tane sık iğne yaparak geleceğim. Ta ki nereye kadar arkadaşlar? Bakın şu ortadaki başlangıç, şu 3 tane zincir yapmış olduğumuz yer var ya, bakın şu kısım şöyle, bu. Hemen bunun şu baş noktasına kadar hizasında, aynı şu hizaya kadar, bakın buraya kadar, isterseniz bir işaretleyici takın, buraya kadar birer tane sık iğne yaparak bu kısma kadar geleceğiz. Devam edelim. Ben burada saymıyorum. O kısma kadar geliyorum sadece arkadaşlar. O kısma kadar sık iğne ile gelelim. Her birine birer tane sık iğne yapıyorum. Sayıları büyütseniz de küçültseniz de hep aynı şekilde ilerleyeceksiniz. Gidişat aynı. Bakın orta noktam burası. Bir tane daha. Tam buraya. Bakın aynı hizada. Şurası orta noktam, aynı hiza. Buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere. Evet, aynı yere 2 sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Her birine birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Bundan sonraki sıralarımızı hep başlarda, yani şu tepe noktasında ve bu tepe noktasında ikişer tane aynı yere sık iğne yapacağız. Yani birer tane artırma yapmış oluyoruz. Bir sağ taraftaki köşede, bir sol taraftaki köşede artırmalar yapmış oluyoruz. Şimdi başlangıç noktama kadar gelelim. Dediğim gibi buralarda saymıyorum. Şimdi şuraya da bir tane yapalım. Bu ipi yine bu tarafa geçiriyorum. Evet. Bakın orta noktam. Hemen şuraya, tam orta nokta. Burada önemli olan şu orta noktanın hemen karşısındaki yer. Ortam burası ve bu ilmeğim. Buraya yine 2 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi nereye kadar geleceğim? Yine bakın orta noktası burası. Yani ilk başlamış olduğumuz kısım burası. Hemen karşısındaki ilmeğime kadar sık iğne ile geleceğim. Burada baz almanız gereken nokta bu. Bakın şuraya bir tane daha yapacağım. Evet. Tam karşısındakine 2 tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere. Ve devam ediyorum. Her birine bir tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. Orta noktamız. Kaçıncı sıra yapıyorum? 1, 2, 3, 4. sıradayım şu anda. Toplamda 6 sıra olacak. Yani artırma kısmımız toplamda 6 sıra olacak arkadaşlar. Yine bu tarafa atıyorum. Şimdi bakıyorum orta noktam. Yine burada aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakın orta noktam burasıydı. Tam karşısına denk gelmiş oluyor. Yine devam ediyorum. 5. sıramdayım şu anda.
Yine tam karşısına denk gelecek şekilde geliyoruz. Buralara işaretleyici koyabilirsiniz isterseniz. Hani giderken eğer zor olacaksa bakın şurada hemen tam karşısı. 2 kere batıyorum aynı yere. Evet, devam ediyorum şimdi. Sanırım 5.'yi yaptık. 2, 4, 5.'yi yapıyorum. 6. sırada da yine artırma yapacağım. Evet. Buraya yine geçiriyorum bunu. Bakıyorum. Evet, tam aynı hizada, orta noktası hizasında 2 tane aynı yere battım. Şu anda 6. sıramdayım arkadaşlar. Yanılmıyorsam evet, 2, 4, 5 ve 6. sıradayım. Bakıyorum, hiza aynı. Buraya 2 tane sık iğne yapıyorum ve devam ediyorum. Bu işaretimizin olduğu yere kadar bir gelelim önce. Bu parçayı sonuna kadar göstermek istedim. Evet. Yine şöyle döndürüyorum. 7. sıraya geçiyorum. Herhangi bir artırma, eksiltme yapmayacağım arkadaşlar. 2 sıra hiçbir artırma yapmıyoruz. Her birini birer tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Toplamda 2 sıra yapacağız bunu. Yani 8 sıra olacak bu kısım. Eğer gözlüğünüzün şu cam kısmı şöyle göstereyim. Şu yüksekliği daha yüksekse, eğer hani daha büyük camsa bunu 9 sırada yapabilirsiniz. Benim için 8 sıra yeterli oldu. Yani tam sığmış oldu. O yüzden böyle 7 sırayla sınırlı kaldım. 8 sırayla. Şimdi bitirdikten sonra gözlük camımızı da bir deneriz içinde. Evet, 7. Şimdi bir sıra daha bu şekilde gideceğim. Şu anda 7. sıramdaydım. 2, 4, 6 ve 7. sıraya gidiyorum. Bir sıra daha gidelim. Toplamda 8 sıra olacak arkadaşlar. 8 sıra yapıp gelelim. Evet, ben tamamladım arkadaşlar. Burada 8 sıra dedim, 9 sıra ördüm. Onu belirtmiş olayım. 8 sıra küçük oldu birazcık. 9 sıra tam uygun oldu. 9 sıra toplamda örmüş oldum. Yani bakın, orta noktam burası. Sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tam 9 sıra örmüş oldum. Şimdi bakın, şöyle ölçü de vereyim size yukarıya doğru. Tam başlangıç noktamdan itibaren 3,5 santim örmüşüm. Bu şekilde de bakın, tam 5,5-6 santime yakın bir ölçüsü var. Şöyle gözlük camımızı da içine koyalım. Bakın. Evet, bu şekilde. Orta noktasında gideceğiz. Yani yine buradan yukarıya doğru öreceğiz. Bu şekil bu tam oldu. Çünkü şu üst kısımda yine birleştirirken gideceğimiz sıralar var. O yüzden buraya kadar ördüm. Bakın. Tam denk geldi. Diğerini de ölçelim. Açayım. Evet. Bakın. Şimdi burada bakıyorum. Şimdi bu benim birinci gözlük camımın
kısmı, bir de ikincisini yapacağız. Ben burada tam ipimi keseceğim. Şöyle bir kaydırma yapalım. Yandaki ilmeğime. İlmeğimi kaydırma yapıyorum. Şöyle bir tane zincirimi çektim ve ipimi koparıyorum bunu burada. Şu işaretleyicinizi de çıkarmayın arkadaşlar. Hani ön arka kısmını ayırt edebilmeniz açısından bu dursun. Şimdi ikinciyi de yine aynı şekilde örelim. Ama onu kesmeyeceğiz ipini çünkü birleştirme yapacağız. Onu da örüp gelelim. Evet, bunu da yine 9 sıra ördüm. Bakın tam şöyle orta noktasından katlıyorum. Orta noktası burası. Orta noktasından katlayacağım. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Tam kenar kısmında olması gerekiyor. Evet. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 3 zincir çektim. Diğerini alıyorum. Evet, şimdi bakın bu kısım ön kısma gelecek. O yüzden hani bunu çıkarmayın dedim. Şimdi şöyle bunu da yine ortadan ikiye katladığımızda tam kenar kısmından ipimizi takacağız. Yani şu ipimizi bağladığımız yerden şöyle şuradan takıyorum. Bir tane buraya sık iğne yaptım. Evet. Şimdi devam ediyorum. Sık iğnelerimi yapmaya. Bakın bu şekilde olacak. O yüzden bu işaretleyicilerinizi de çıkarmayın. Devam ediyoruz. Şöyle arkadan da ipi yürütüyorum. Her birine bir tane sık iğne olacak şekilde örmeye devam ediyorum. Zincire kadar, o çekmiş olduğumuz zincir kısmına kadar her birine birer sık iğne yaparak ilerleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şu anda arka taraftayız. Bunu da döndürüyorum. Bakın bu işaretleyiciler arka tarafta kalacak. Şöyle geliyorum. Evet, şimdi zincirimizin üzerine gideceğiz. Şöyle göstereyim, bakın. Buradaki zincirimin üzerine 3 tane sık iğne yapacağız zincirimizin üzerine. Çünkü 3 tane zincir çekmiştik burada. 3 tane de sık iğne yapıyorum. 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. Buradan şu kısma doğru gideceğim. Bakın şu buradaki en sonki sık iğnenin dibini değil, yanındakinden devam ediyorum. İşaretleyicilerimiz bakın ön tarafta. Diğer tarafta yani. Devam edelim şimdi yine her birine birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet, ön tarafa geldik neredeyse.
Evet, şimdi buradayız. Bakın, diğer tarafa 3 tane sık iğne yapmıştık ya. Burada da yine 3 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle tam karşılarına ilmeklerimizin, bu birinciyi yapacağım inşallah. Evet. Batamadım. Evet, battık. Birinci sık iğnem, ikinci sık iğnem ve üçüncü sık iğnem. Evet. Şimdi birer tane burada şöyle göstereyim, bakın. Evet. Şimdi buraya yine bir işaretleyici takacağız. Şunu çıkarabilirim, bunu buradan. Bir tanesini çıkarıyorum. Diğeri yine kalsın. Bunu çıkardım. Başlangıç noktam burası. Yine buraya işaretimi koyuyorum ve devam edeceğiz arkadaşlar. Bakıyorum şimdi. En son buraya batmışım. Şuradaki sık iğneye batacağım. Bakın. Şöyle göstereyim. Sık iğnemi yapmışım. Buraya geldim. Devam ediyorum artık. Önüme gelen her ilmeğime birer tane sık iğne yaparak artık devam edeceğim. Buradaki dediğim gibi işaretleyicileri birleştirirken çıkarmamanız hem eşitliği sağlamanız açısından da iyi olacak. Çünkü dönüyor gördüğünüz gibi elimizde. O döndüğünde bir sıra, hani bir taraf büyük bir taraf küçük olmasın. Sıra sayılarını ayrıca sayın, yine şu dipten itibaren hani aynı doğru mu gidiyorum diye sayabilirsiniz. Evet, şimdi devam ediyorum. Bu birleştirmeden sonra bu bizim birinci sıramız. Birleştirme sırasından sonra birinci sıramızı yapıyoruz. Birleştirme sıramı saymıyorum şu anda. Birinci sıramıza gidiyoruz. Toplamda 4 sıra gideceğim. Birleştirme sırasıyla 5 sıra olmuş olacak. 4 sıra bu şekilde öreceğim arkadaşlar. Bakın şimdi şu kısmı göstermek istedim. Geldik birleştirdiğimiz yere. Bakın. Aynı bütün görmüş olduğum ilmeklerin üzerine sık iğnelerimi yapıyorum artık. Her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Dediğim gibi birinci sıram, toplamda 4 sıra öreceğim. Şu başlangıç noktasına da gelip tekrar orayı bir göstermek istedim. O yüzden devam ediyorum. Evet. Neredeyse geldim. Birinci sıramız tamamlanmak üzere. İplerin böyle bazen dışından, içinden bulamayınca dışından alıyorum. Masa üzerinde de biraz zor oluyor arkadaşlar. O yüzden sürekli ip çekiyor konumundayım. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi bakın, başlangıç noktam burada. Oraya kadar geliyorum. İplerimiz karışmasın. Evet. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Buradaki ipi hemen karşı tarafa atıyorum. Ve devam ediyorum. Her defasında bu ipi bir öne bir arkaya atarak devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi toplamda birinci sırayı yaptık. 2, 3, 4 sıra toplamda olacak. Yani bir 3 sıra daha yapalım. Sonra gelelim. Evet, başlamış olduğumuz noktaya geldik. Toplamda 5 sıra birleştirme sırasıyla birlikte 5 sıra ördüm. Sizler eğer hani gözlüğünüz darsa
4 sırada örebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben bir gözlüklerimi koyayım. İçine bakın. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi yine üst kısımdan sık iğneler gideceğiz. Burayı da kapatacak arkadaşlar. Tamamen. Şöyle hafif bir küçük boşluğu da kalabilir. Hani çok illa yapışması gerekmiyor. Evet bakın bu şekilde. Diğerinde şöyle gösterelim. Diğerinde yine. Evet. Tamamdır. Dediğim gibi bu kısım hani 4 sırada örebilirsiniz toplam. Ben 5 sıra ördüm. Şimdi üst sıranın gidimini yapalım. Bakın burası bizim arka kısmımız. Biz burada işlemlerimizi şu işaretleyicimizin olmadığı kısımda yapacağız. Yani işte göz kısımlarımızı. Şimdi devam ediyorum. Bakın devam edelim. Bu burada dursun işaretleyicimiz. En azından hani o kısmı ayırt ederiz. Devam ediyorum. Sık iğnelerimi. Şöyle köşeye kadar bir gelelim. Evet, şimdi bu köşeye kadar geldim. Arka tarafındayım. Bu kısma kadar da sık iğne ile geleceğiz. Bakın buraya kadar sık iğne ile geleceğiz. Evet, tam köşeye kadar geldim. Bakın şöyle göstereyim. Bu köşedeyim şu anda. Katladığımızda köşedeyiz. Şimdi döndürüyorum. Tam ortasındaki şöyle baktığımda sonda bir tane ilmeğimiz kalmış gibi. Şimdi döndürelim. Evet. Döndürüyorum. Bakın şöyle göstereyim. Bu dibine değil zincir çekmedim. Dibine değil yanındakinden sık iğne ile başlıyorum. Sayalım bu arada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yine diğer köşeye kadar geleceğim. 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 5 26 27 32 33 bakıyorum bir tane daha 34. Evet şöyle bakıyorum. Tamam 34 tane yaptım burada. Şimdi tekrar döndürüyorum. Bakın dibine değil yanındakinden devam ediyorum. İkinci sıramız şu sona kadar gelelim. Bakın sona kadar geldim. Burada da bir tane ilmeğimiz var. Bunu da unutmayalım. Onu da alıyoruz. Döndürüyorum. Yine bakın dibine değil yanındakinden devam ediyorum. Sık iğnelerimi. Evet bu üçüncü sıramız. Şimdi bu şekilde 4 sıra yapmış olacağız. Üçüncü sıramızı yapıyoruz. Bir sıra daha yapacağım arkadaşlar. Şu sona kadar gelelim. Sona kadar geldim. Şu sondakinde alıyorum. Evet döndürdüm. Bakın dibine değil yanındakinden devam ediyorum. Evet yine sonuna kadar gelelim. Dördüncü sıramız.
Evet, 4 sıra yaptım. Benim için 4 sıra yeterli. Uzatmak isterseniz dönüş yapabilirsiniz. 6 sıra gibi yapabilirsiniz. Evet, şimdi aşağıya doğru ineceğim. Hemen şöyle bakın, dibine batıyorum. Kaydırıyorum. Bir alt sıraya batıyorum. Kaydırıyorum. Üçüncü alt sıraya batıyorum ve kaydırıyorum. Şimdi bakıyorum. Burada sık iğne yapmışım. Bakın şuraya batmışım. Buraya. Buradan da, kaydırmaya devam edeceğim. 3 tane kaydıracağız. 1, yanındakinden 2 ve yine yanındakinden 3. Bir tane daha kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum ve en son kaydırmış olduğumuz noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Yani şu arada 3 tane boşluğumuz kalmış oldu. Şimdi sonda da yine 3 tane boşluğumuz kalana kadar devam edeceğim bu sık iğnelerimi yapmaya. Sonda 3 tane ilmeğim kalacak arkadaşlar. Evet, devam edelim. Her birine bir tane sık iğne olacak şekilde örüyorum. Şimdi bakıyorum. 1, 2 ve 3. Sonda 3 tane kaldı. Döndürüyorum. Dibine değil, yine yanındakinden devam ediyorum. Bu sefer sonuna kadar gideceğim. İkinci sırayı yapıyorum. Burası da toplamda 3 sıra olacak arkadaşlar. Şimdi burayı da 3 sıra yapalım. İkinci sıramdayım. Bir sıra daha yapacağım. Sonra geleceğiz. Evet, 3 sıra ördüm. Şimdi yine aşağıya doğru kaydırmayla iniyorum. Kaydırıyorum. Kaydırdım. Kaydırıyorum ve burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Daha sonrasında şöyle iç kısmından bu ipi alacağız. Bir iğne yardımıyla böyle aralarda yürütürüz ipimizi. Veya tığınızla, iğnenizle şimdilik böyle kalsın. Evet, şimdi ana gövdemizi tamamladık. Şöyle göstereyim. Gözlüğümü de alayım. Bakın. Evet. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Evet, gözlük kılıfımız, ana gövdesi hazır. Bakın. Bu şekilde. Şimdi gözlerini yapalım. Bu arka kısımdaki çıt çıt olan kısmı yapalım öncelikle. Sarı ipimizi yine alıyorum. Bir tane sihirli halka yapacağım. Bu sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne çalışacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğne çalıştım. Şimdi bu 6 tane sık iğnenin her birinin üzerine ikişer tane sık iğne yapacağım. Bakın şimdi buraya bir tane yapıyorum. Bir, aynı yere bir tane daha yapıyorum. 12 tane ilmeğimiz olacak. 2 ilmeğimiz oldu. Yandakini de yine aynı yere 2 tane yapıyorum. 4 ilmeğimiz oldu. Şunu biraz daha çekelim. Hatta yürütelim böyle aralarda. 4, 5, aynı yere 2 tane, 6. Sayarak ilerlerseniz şaşırmazsınız. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, buradaki 6 ilmeğin her birinin üzerine ikişer tane yaptık ve 12 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi yanındakine bir tane yapıyorum. 1 ve diğer yanındakine de bir tane yapıyorum. 2. Evet, döndürdüm.
Şöyle dip kısmına 1, 2, 3, 4 döndürdüm. Dip kısmına 1, 2, 3, 4 tane sık iğne üzerinden ilerliyorum. Yine dip kısmına yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Üçüncü sıramız. Devam ediyorum. Yine dibine 1, 2, 3, 4. Dördüncü sıramızı yaptım. Beşinci sıram. 6, 7. Evet, toplamda 8 sıra yaptım. Şimdi neden 8 sıra yaptım? Şöyle göstereyim, bakın. Şimdi burası arka kısmı, bakın işaretimizi koyduğumuz kısım, buraya gözlüğümüzün arka bu kısımları gelecek. Şimdi şöyle dikişimizi şuradan yapacağız. Şöyle dikişimizi buradan yapacağız. Yani şu en sonunda 3 tane 3 sıra yapmıştık ya arkadaşlar. Tam oranın başlangıç kısmından yapacağım. Şöyle katladığımda hemen bakın buraya kadar gelmiş olması gerekiyor bu kısmın. Geliyor mu? Geliyor. Hatta şöyle yanlış koydum, bakın böyle. Çıt çıtımız bu kısımda olacak. Şuradan bakın katlıyorum. Geldi mi? Geldi. Eğer sizinki 8 sırada buraya gelmiyorsa 9 sıra yapın veya çok büyük oluyorsa 7 sıra yapın. Bu tamamen size kalmış. Dediğim gibi şu 3 sıra sık iğne yapmış olduğumuz yerden bunu dikeceğiz bu şekilde. Bakın katladığımızda tam bu kısma kadar gelmiş olacak. Şimdi burada ipimizi keseceğiz ama şöyle önce bir tane zincir çekelim burada. Çekiyorum. Birazcık da uzunca dikiş ipi, hani dikeceğimiz şekilde uzunca kesiyorum. Evet, bu tamam. Bunu dikeceğiz buraya. Şimdi gözlerimizi yapalım. Evet, beyaz ipimi alıyorum. Bir tane sihirli halkamı yapıyorum. Bu sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapacağım yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi her birinin içerisine ikişer tane yine sık iğne yapacağım. Burası 12 tane olacak. 1, 2, 2, 3, 4. Şu ipi de yürütüyorum arada. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet, 12 tane sık iğnemizi yaptık. Bakın bunu böyle ön tarafa geçirelim. Burası bizim başlangıç noktamız olacak. Farklı bir iplikle de yine bunu yapabilirsiniz. Geçirdim. Şimdi devam ediyorum. Yine bir tek bir çift olarak başlayacağım. Bakın burası. Şuradan. 18 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi buraya çift batıyorum. Yani aynı yere 2 tane batıyorum. 2. Yanındakine 1 tane batıyorum. 3. Yanındakine 2 tane batıyorum. 4. 5. Yanındakine 1 tane batıyorum. 6. Yanındakine 2 tane batıyorum. 7. 8.
bir tane tek 9, 10, aynı yere 2 tane 11, yanındakine bir tane 12, 2 tane 13, 14, bir tane 15, 2 tane 16, 17 ve buraya da bir tane 18. Bunu yine buradan arkaya atıyorum. Renkli bir iplikle de yapabiliriz bunu, bakın. Renkli bir iplikle hatta yapayım daha net görün diye. Şöyle. Evet. Şimdi bakıyorum burada. 2 tek bir çift olarak çalışacağız. Şimdi buraya bir tane tek yaptım. Yanındakine 2 tane yapacağım. 2. Yanındakine de bir tane yapıyorum arkadaşlar. 2 tane yan yana tek yapacağım. Şöyle yakınlaştırıp 2 tane yan yana tek yaptım. Onun yanındakine aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi yan yana 2 tane tek yapacağım. 1, 2. Yanındakine 2 tane aynı yere sık iğne yapıyorum. Bakın aynı yere. Şimdi yanına bir tane sık iğne. Tekrar yanındakine bir tane sık iğne. 2 tane yan yana tek yaptık. Şimdi yanındakine de 2 tane sık iğne aynı yere. Yani 2 tek bir çift. 1, diğer sık iğneme 2. Şimdi yanındakine aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 2. 2 tek yapıyorum. 2 tek, bir çift. 2 tek, 1, 2 tek. Buraya da bir çift. Yani aynı yere 2 tane. Evet, bunu yine arkaya atıyorum. Şimdi 3 tek bir çift yapacağız arkadaşlar. Çiftle başlıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi 3 tane yan yana tek yapacağım. 1, 2, 3. Tekrar aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi yan yana 3 tane tek yapıyorum. 1, 2, 3. Yanındakine çift yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3. Yanındakine çift yapıyorum. 1, 2, 3. Yanındakine çift yapıyorum. 1, 2, 3. Yanındakine çift yapıyorum. 1, 2, 3. Evet, 3 tek yaptık. Çifte başlamıştık zaten. Şimdi burada ip değişikliği yapacağım. Bunu yine atalım öne. Attık. Şimdi sarı ipimizi alıyorum. Yanındakine batıyorum. Sarı ipimle çekeceğim geriye arkadaşlar. Evet. Sarıyla devam edeceğim. Bunları da arkada yürüteceğim. Şimdi buraya 2 tane yapalım. 4 tek bir çift yapacağız. Çifti yaptım. 4 tek yapacağız şimdi. 1, 2, yani yan yana 4 tane yapıyorum. 3, 4. Evet, şimdi aynı yere 2 tane yapacağım. 4 tek yapıyorum. 1, 2, 3, 4, bir çift yaptım. Yine 4 tane. 1, 2, 3, 4. Aynı yere 2 tane yapıyorum.
Yan yana 4 tane. 2, 3, 4. Aynı yere 2 tane. Bir, iki, üç, dört. Evet, sonunda da 4 tane tek yaptık çünkü çiftle başlamıştık arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine şunu yine arkaya atıyorum. Bunun üzerine hiçbir şekilde artırma yapmadan hepsine tek tek batarak başlangıç noktama kadar geleceğim. Hepsine tek tek sık iğne yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde hiçbir artırma yapmıyorum. Hepsine tek tek sık iğne yaparak buraya kadar gelelim. Evet, başlangıç noktama kadar geldim. Şimdi burada en son bakın batıyorum ve içinden çıkardım. Zincir çekmedim, ipimi kesiyorum. Şimdi bu ipimi şöyle yandakinden ters taraftan aldım. İçinden çıkardım. Bir iğne yardımıyla veya böyle tığ yardımıyla ilmeklerin arkalarında bunu yürüteceğim arkadaşlar bu şekilde. Şimdi daha sonrasında da iplerimizi temizleyeceğiz. Bunu buradan çıkarabilirim. Şimdi bundan 2 tane yapacağım. Aynı şekilde 2 tane bu şekilde göz olacak. Daha sonrasında siyahla yine 6 tane sihirli halka yapacağız. 6 sık iğne. Onun üzerine her birine çifter batarak 12 sık iğne. 3. sırada da bir tek bir çift 18 sık iğne olacak şekilde yapıyorum. Ve 3 sırada siyah kısmını tamamlıyorum. 2 tane de o siyah kısmından yapacağız. 2 tane de bundan yapacağız. Sonra yapıp gelelim. Arkadaşlar ben tamamladım. Göz kısımlarını da söylediğim şekilde yaptım. Şimdi işleme kısmına geçeceğiz. Ama öncesinde şöyle çıt çıtlarımı ben diktim. Onları da yine sizlerle paylaşayım. Bakın bu şekilde dikilmeli çıt çıt aldım. Sizler böyle hani geçmeli çıt çıtlar var. Onlardan da yapabilirsiniz. Veya bu şekilde çıt çıtlar da alabilirsiniz. Şöyle bakın bu şekilde satılıyorlar. Çıt çıtlarımız. Arka kısımları bu şekilde. Evet, buraya da yine diktim. İğne yardımıyla buraya dikeceksiniz. Kenarlarında zaten bu dikim yerleri var. Boşluklar var. O kısımlardan dikmeniz gerekiyor. Bir tane de şu yapmış olduğumuz kısma, arka kısmın için buraya da bir tane dikmiş oldum. Şimdi işleme kısmımıza geçeceğiz. İşleme kısmımız için şu ön kısım, yani şu fazladan ördüğümüz kısım, bakın şöyle baktığınız zaman burayı daha fazla örmüştük. Hatta işaretleyicinizi çıkarmadıysanız işaretleyicinizin diğer tarafı arkadaşlar. Evet, şimdi buradan şöyle öncelikle bir ipime düğüm atayım. Tam şu boşluk kısmında orta noktasını buluyorum ve orta noktasından ipimi çıkaracağım, iğnemi çıkardım. Şimdi bakın, bir yakınlaştıralım daha net görün. Evet. Tam orta noktasından ipimi çıkardım. Şimdi bu tarafa doğru bakın, bir ikincinin ipim burada, birinci sıram, ikinci sıram ve çapraz, bakın bir iki, şöyle çapraz bir şekilde şu kısma takıyorum. Eğer ipiniz kalınsa bir kat yapmanız yeterli. Ben 2 kat yapacağım. Birazcık ipim ince. Tekrar buraya aynı yerden, yani şu başlangıç olan kısımdan iğnemi takacağım. Şöyle. Evet. Ve tekrar yukarıdan. Evet. Şimdi şu ağız kısmının yani yapacağız. Yani şöyle göstereyim, bakın. Şu kısmı yapacağız. Şöyle bu kısmı yapacağız. Bunu da yapalım. Bunda şurası, bakın şurada bitiş noktam şurası. Şuradan başlıyorum. Bitiş noktamın hemen altındaki sık iğne sıramdan başlıyorum. Bir dakika, ipim içerideymiş. Oradan çıkacağım şimdi. Ve yine hemen üst kısmıyla
İpim burada, yani ağız kısmım burada, hemen üst sırası. Yani sizler istediğiniz şekilde işleyebilirsiniz bu kısmı. Yine buraya aynı şekilde yapıyorum. Evet. Geldik bu tarafı yapmaya. Yine buradan çıkışımı yapacağım arkadaşlar. İçten yine aynı yerden çıkışımızı yapıyoruz. Evet. Bakın yine çıkışım burada. Bir, ikinci sıranın bitişi. Tekrar ikinci katımı da yapıyorum. İpiniz kalınsa dediğim gibi burayı tek katta yapabilirsiniz. Şimdi şu çizgisini yapalım. Evet, bir tane daha yapacağım şimdi. Evet. İşleme kısmımız tamam. Şimdi iç kısımdan ipimizi gizleyelim. Şöyle ilmek aralarında. Bir tane de bu tarafa gideceğim. Tam iyice otursun diye. Evet, burada ipimi kesiyorum. İşleme kısmımız hazır. Şimdi göz kısımlarının işlemesini yapalım. O işlemeler için de beyaz ipimi aldım, iğneme taktım. Şimdi burada hemen en kenardaki, şöyle siyah olduğu için de biraz belli olmuyor ama en kenardaki sık iğneyle, yani son sıradaki sık iğne bir önceki sık iğne arasında bir yerden şöyle ipimi takıyorum. Bir iki tane sık iğne atlıyorum burada. Üçüncü sık iğneme şöyle batıyorum bitişine. Yine bunu da iki kat yapacağım. Aynı şekilde şöyle buradan ipimi çıkarıyorum. Yine buradan takıyorum. İpiniz ince ise dediğim gibi tek kat yapabilirsiniz. Evet, bunu çok fazla arkada gitmeyeceğim. Çünkü zaten ben yapıştıracağım bu kısmı. Şöyle bir tane daha. Sıcak silikonla yapıştırıyorum. Dikmek isterseniz tabii ki dikebilirsiniz arkadaşlar. Ben dikmeyeceğim, yapıştırma yapacağım. Şimdi diğer gözü de yine aynı şekilde yapıyorum. Alalım onu da. Evet, bunu da yine yaptık. Şimdi bunları, bu göz kısımlarını arkadaşlar bakın şöyle, diğerini de bu şekilde buraya yapıştıracağım. Daha sonrasında da şu ipimi alalım. Daha sonrasında bunları böyle yapıştıracağım buraya. Dediğim gibi eğer dikmek istiyorsanız dikebilirsiniz. Ama ben yapıştıracağım. Şimdi yapıştırıp geleceğim. Daha sonrasında da bağcık kısmına geçeceğiz. Evet, yapıştırdım. Geldim. Bu şekilde çok tatlı oldu. Şimdi bağcık kısmına geçeceğiz. Bu kısmını yapacağız. Kordon kısmına. Öncelikle iki kat ip kullanacağız arkadaşlar. İpimiz ince olduğu için iki kat ip kullanacağım. Birazcık böyle kalın olsun istiyorum. Evet, daha sonrasında bu ipimizi 1 metre kadar, yani şöyle ben ölçüyorum. Şöyle 1 metre kadar birazcık uzun bırakıyorsunuz. Yani biraz uzun bırakacağız bu kısmı. Bakın şöyle şuradan şöyle göstereyim.
Bakın bu kısmı uzun bırakıyorum çünkü burayı da öreceğiz. Daha sonra devam edeceğiz şimdi örmeye. Büyük bir tığ alıyorum. 7 numara 4 milimlik bir tığ aldım. Kalın tığla öreceğim. Şimdi iplerim bu taraftan geliyor. Bakın iplerim bu taraftan geliyor. Biraz da ipim bu tarafta var. Bir alttan bir üstten, yani bir bu ipi bir buradan gelen ipi öreceğiz. Bunun için şimdi öncelikle bir tane zincirimizi çektik. Bir zincir çektik. Şimdi bakın bir alttan gelen ipim var. Bir de parmağıma sardığım ipim var. Kordonumuzu şu şekilde yapacağız. Önce alttan gelen ipimizi bakın tığımın üzerinden, şöyle ipim hatta tığımın üzerinden takıyorum. Bu şekilde. İşte bakın tığımın üzerinden taktım. Buradan tutuyorum ve parmağıma doladığım ipliğimden de ilmek alıyorum. İçinden geçiriyorum. Çok sıkı yapmayın bu kısmı. Tekrar buradaki ipi tığımın üzerinden geçiriyorum. Bakın tığım üst kısımda, ipim alt kısımda. Bu şekilde üstünden getirdim. Tekrar elimle tutuyorum. Parmağıma doladığım ipimden ilmeğimi alıyorum ve çıkarıyorum. Alttaki ipimi tığımın üzerinden geçiriyorum. Parmağıma doladığımdan ipimi alıyorum ve ilmek çıkarıyorum. Burada toplamda yani uzunluğunu ne kadar istiyorsanız eğer, ben 45 tane yaptım bu şekilde. Sizler daha uzun istiyorsanız daha uzun yapın. Mesela boğazınıza takacaksanız buradaki ipinizi daha fazla bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben 45 tane zincir çekeceğim için bu kadar hani az bıraktım. Ama dediğim gibi eğer daha uzun bırakacaksanız, yani boynunuzdan aşağıya takacaksanız bu ipinizi burada artırmanız gerekiyor. Evet, tekrar bakın. İpimin üzerinden geçiriyorum. Tığımın üzerinden parmağımdakini içinden çıkarıyorum. Buradakini tığımın üzerinden geçiriyorum. Parmağımdakinden ilmek alıyorum. İçinden çıkarıyorum. Çok kolay ve çok da güzel bir kordon oluyor. Şimdi 45 tane çektiğimizi varsayalım. Ben daha önce hazırlamıştım arkadaşlar. 45 tane çekeceğiz. Çektiğimizi varsayalım. Şöyle bir iki tane daha çekeyim hatta. Evet. Daha sonrasında şöyle ters tarafını döndürüyorum. Bakın ters tarafını döndürüyorum ve ilk başta çekmiş olduğumuz o bir zincirimize batıyorum. Ve içinden çıkarıyorum. Böyle bir tane de zincir çektim. Ve ipimi böyle birazcık uzunca buradan çıkardım. Evet. Buradaki ipim de zincirlerimizi çektiğimizde zaten azalacak. O da yine böyle uzunca. Daha sonrasında ince tığımızı birlikte bunları yine kordonumuzun ters kısmından şöyle içlerinde gezdiriyorum ve gizliyorum. Bakın böyle gezdiriyorum ve gizlenmiş olacak. Sizler de her ikisini de yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Şöyle bir kordonum olmuş olacak. Şurada iplerim gözükmesin. Evet, bu arada biz bu parçayı dikmeyi unutmuşuz arkadaşlar. Hemen bu parçanın dikimini de yapalım. Burada onu da dikeceğiz. Şöyle zaten uzunca bir ip bırakmıştık, hatırlıyorsunuz. Evet. Şimdi bakın bunu buraya nasıl dikeceğim? Hemen şöyle. Yuvarlak kısmı, yani hani başta yapmış olduğumuz yuvarlak kısım var ya, o kısım bu şekilde aşağıya gelecek tabii ki. Şöyle koyalım. Bakın bu şekilde koyuyoruz. Nereye? Hemen buradaki sonradan gittiğimiz 3 sıra var ya arkadaşlar. O 3 sıranın hemen şöyle dip kısmına, yani başlangıç yerine şu şekilde koyuyoruz. Şimdi bir tane arkaya takıyorum. Bir tane öne olacak şekilde iğnemi geçiriyorum.
Arkada da çıt çıtımız var. Çıt çıta denk gelmesin. Dikkat edin. İyice sağlamlaştıracağız bunu buraya. Şöyle de yapabiliriz. Eğer arka kısmı zor oluyorsa. Evet. En son arka kısma. Şimdi burada yine ipimizi gizleyeceğiz. Böyle birkaç tur ilmeklerin aralarında gezdirin ki sökülme olmasın arkadaşlar. Önemli. Şöyle bir tane daha. Evet. Buradan da yine ipimizi keselim. Evet. Bunu da takmış olduk. Şimdi bağcığımızı şöyle aparatımız var. Ben bunu internetten aldım arkadaşlar. Bakın. Şimdi çantanın kenarına şu kısmına takacağız. Bunu önce buna nasıl takacağımızı göstereceğim. Öncelikle bu ekleme yerini şu şekilde içinden geçiriyorum. Bakın şöyle. Birleştirme yerini alt kısmına bıraktım. Daha sonrasında bakın şöyle içinden üst kısımda tutuyorum bunu. Bunda buradaki bakın halka. Bunu da bu halkanın içinden geçirdim ve çekiyorum. Bu birleştirme kısmı alt kısımda, yani burada kalmış oldu. Bu üst kısımda gözükmeyecek arkadaşlar. Evet. Şimdi böyle. Şimdi bunu takacağız çantaya. Nereye takacağız? Şu kısmına takacağız birazcık. Masada olunca birazcık takmakta zorlanıyorum. Şu kısma takacağız arkadaşlar, bu kısma. Bakın şöyle göstereyim. Evet, tam ortaladım. Buradaki bu boşluğu şöyle göstereyim. Tam ortaladım ve taktım. Evet. Şimdi gözlüğümüz bitti. Şöyle gözlüklerimize bir tanesini alalım. Ve gözlük kılıfımızı deneyelim artık. Şu içteki ipliklerinizi de gizlersiniz. Onları da gizlemeyi unutmayın. Şöyle gözlüğümüzü takalım. Çıt çıtımızı. Daha sonrasında arka tarafın çıt çıtını açmamışız, açalım. Evet. Bu şekilde gayet güzel oldu. Böyle rengarenk, farklı farklı renklerde de çalıştım ben arkadaşlar. Bakın şöyle gösterelim. Böyle istediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. İstediğiniz renkleri yapabilirsiniz. Rengarenk böyle çantalarınıza takıp çanta çarmı olarak kullanabilirsiniz. Bu kenardaki dediğim gibi bağcığı daha uzun yapıp boynunuza takabilirsiniz. Boynunuzdan aşağıya takabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Gayet güzel, şık bir model oldu. Gözlüğümüzde gördüğünüz gibi tam içerisine oturmuş oldu. Çok şık. Evet. Bir videomuzun daha bu şekilde sonuna gelmiş olduk. İnşallah kolaylıkla yapabilmişsinizdir. Eğer takıldığınız bir yer olursa mutlaka yorumlarda sormayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.